yere geldik. Şu anda biz nereye geldik biliyor musunuz? Burası 110 hektarlık kocaman bir alan. Burası aslında 1794 yılından beri, yani 18. yüzyıldan beri olan bir alan. Burası ilk defa Kaçar Hanedanlığı tarafından yapılmış bir yazlık evi aslında burası. Ama daha sonrasında Pehlevi Hanedanlığı'na geçince Rıza Şah, Muhammed Rıza Şah ve aileleri tarafından kullanılan bir yazlık saraya dönüşmüş. Ve şu anda toplamda 17 tane saray var bu kompleksin içinde. Biz şu anda girişteyiz ve girişte böyle kocaman bir tane harita çıkartmışlar. Çünkü burası gerçekten çok büyük. 110 hektarlık bir kompleksten bahsediyoruz. Ve içerisinde de bir sürü saray var. Şöyle numaralandırılmış. Biz şuradaki kapıdayız şu anda. Bu taraftan gireceğiz. Bunların hepsini gösteremeyebilirim. O yüzden size böyle önemli olanları gösterebileceklerimi göstereceğim. Düşünün yani o kadar büyük ki içeride büfe falan bile var. Yani insanlar burada acıkıp burada öğünlerini falan da yiyorlar yani o derece. Şimdi biz girdik, ilerliyoruz. Şu taraftan falan nehir akıyor arkadaşlar. Akarsu var. Bazı binalar açık değil. Yani şurası açık değil. Hiçbir yerden giriş görmedim. Gerçekten ben bu kadar büyük beklemiyordum. Tamam, bir kraliyet kompleksindeyiz ama bu kadar beklemiyordum ya. Ve burası yazın kullanılan bir yer. Yani sürekli de burada değiller. Bakın içeride böyle servisler bile var yani. Buralar hepsi ayrı ayrı bir bina ve saray. Ama tabii sonradan şu anda yani müzeye dönüştürülmüş. Şu an ilk girdiğimiz yerde Kraliyet Ailesi Mutfak Müzesi. Bakın farklı farklı milletlerden aşçılar, hizmetkarlar. Bir de girişte böyle bilet alıyorsunuz. Her bir bölüm için ayrı ayrı ödeme yapıyorsunuz. O yüzden bu bileti alıp da atmayın aman gelirseniz. Evet, burada neler var? Buzluk. Kullanılan beyaz eşyalar. Ta bakın o yılda, yani şu sistem bile şu an bile hepimizin hayatında olmayan bir sistem yani. Soğuk su, sıcak su ayarı olan bir buzdolabı. Şu an çoğumuzun evinde olmayan bir sistem. Ama ta o yıllarda bu sarayda var. Nereden getirilmişler acaba? Amerika'dan getirilmişler. Vay be. Şu an kendimi çok fakir hissediyorum. Yani şurayı bile şeye almışlar. Tezgahı bile dokunulmaz alanlar koymuşlar. Bu nedir? Burası ocak. Kıyma makineleri, pres makineleri. Vallahi her şey var ya. Şuraya sebze maketleri bile koymuşlar ya. Çok
Yani şirin yapmaya çalışmışlar da ben şu an kendimi gerçekten biraz anlamsız hissediyorum yani. Mutfak geziyoruz. Barbekü, mangal makineleri, ızgara. Burada büyük büyük kazanlar, büyük büyük pişirme alanları. Burada var ya ne ziyafetler veriliyordur bu saraylarda. Ne partiler yapılmıştır. Vay be. Burası resmen bir 4 yıldızlı, 5 yıldızlı hatta bir otelin mutfağı gibi. Ve 200 yıl öncesinden bahsediyoruz. Şu tarafta açıklama var. Şuradaki açıklamadan sonra söyleyeyim size. Bu kompleks Derbent Dağı'nın yani Elbruz Dağı'nın eteklerine inşa edilmiş bir kompleks ve bu mutfakta Derbent Nehri'nin yanına 800 metrekarelik bir alana inşa edilmiş bir mutfak. Bu arada burası 2 katlıymış ve önceden sadece Beyaz Saray için çalışan bir mutfakmış. Ama 1975 yılında bir Alman şirketi bütün bu mutfak özelliklerini, malzemelerini falan değiştirmiş. Az önce hayatımın en boş müze gezisini yapmış bulunuyorum. Gerçekten yani antikte olmayınca bana gerçekten biraz boş geliyor yani bu kraliyet ailesinin mutfağını görmek ya da mutfağında kullanılan ekipmanları görmek bana çok da böyle bir şey katmıyor yani. Ama olsun, görmüş oluyoruz şu anda. Bir kraliyet ailesinin saray kompleksi nasıl olur? Mutfağı nasıl olur? Görüyoruz. Şimdi girişte bana buralı birkaç arkadaş yardım etti. Çünkü girişte nakit almadıklarını söyledi kartla. Ben de kartımı kullanamıyorum. Daha sonrasında onlarla sistemden aldık. Ve ben onlara dedim ki yabancı olarak değil de yerel insan olarak bilet alalım dedim. Nitekim de öyle yaptık ve çok ucuza denk geldi. Yani 50 sent falan ödedim ben bu girdiğim yerlere şimdi. Ama bunda da Farsça yazıyor sadece. Onları çevirdim zaten. Nerede ne olduğunu biliyorum. Ama kayboluyorum yani. İnsanlara soruyorum. İnsanlar da bilmiyoruz falan diyor. Ve gerçekten bakar mısınız ya? Nefes nefese bırakan bir büyüklükte. Ve bana aldıkları listede aslında çok anlaşamadan bizi aldığımız için bu bileti hepsini içermiyormuş. Şunu da içermiyor ama çok merak ettim. Gidip orada bilet almaya çalışacağım. Direkt o binanın içinde ana bileti alacağım. Su müzesi. Su müzesi ne olabilir ki? Mutfakta, çünkü ben aslında farklı bir şeyler bekliyordum. Yok artık. Su kuyusu var. Eskiden buraya bir öküz getiriliyormuş ve onunla çekiliyormuş. Gavşah. Vay be. Öğrendiğim kadarıyla su müzesinin içerisinde böyle çeşmelerle işte az önce şurada gördüğünüz gibi kuyularla alakalı şeyler varmış. O yüzden girmek istemedim. Çok da görecek bir şey yoktu arkadaşlar. Yeşil Saray var. Yeşil Saray'a gidiyoruz şimdi. Orayı merak ediyorum. Orada belki böyle çok farklı bir şeyler görürüz. Yeşil Saray'a geldik. Burası çok daha böyle güzel bir yere benziyor az önce girdiklerimizden sonra.
Çok huzurlu bir yer ama. Gerçekten. Koca bir orman, koca bir dağ seninmiş gibi hissettiriyor. Ki öyleymiş zaten. مرداری ممنوع. Şimdi içeride flashsız bir şekilde fotoğraf çekmeye izin veriliyordu ama video çekmeye kesinlikle izin verilmiyordu. Ve çok nazikçe söylediler zaten. Hem de sadece fotoğraf çektim. Nasılsınız? Ben biraz fakir hissediyorum kendimi. Gerçekten yani hani çok yani şu an abone ol bile demek istemiyorum yani o derece. Punch. Şunlardan bir tane alalım. Ne kadar güzel bir ağaç. Ne kadar güzel bir şey. Hı hı. Ha, okey. 5 milyonmuş arkadaşlar ya. O da çok pahalı oluyor yani. 10 dolar oluyor. Geri döndüm. Ne kadar güzel yapmış ya. Ben şunu alacağım. Bye. Çok güzel bir... ne kadar güzel görünüyor böyle. İyi ki aldık. Yemin ederim. Keşke daha fazla böyle verseydim. Ama biraz düşük bütçeyle geziyorum. O yüzden veremedim. Çok güzel görünüyor ama cidden ya. Bunu bir tahtanın üstüne yapmış. Şimdi artık Millet Sarayı'na geldik. Buraya girmeden önce size göstermek istediğim birkaç tane heykel var. Bu Okçu Araş'ın heykeli. Bir mitolojik varlık aslında. Şöyle bir hikayesi var. Türklerle, Turanlılarla İranlar arasındaki savaş o kadar çok uzamış ki Araş'tan rica etmişler. Araş okunu atmış ve okunu attığı yere kadar İran sınırı bu şekilde çizilmiş ve kendisini o kadar çok germiş ki Araş, bu yüzden vücudu parçalanmış. Böyle bir hikayesi var. Onun heykelini buraya koymuşlar. Şu ileride de 2 tane bayağı büyük çizme var. Bu çizme hakkında İnternette 2 tane bilgi okudum arkadaşlar. Bir bilgiye göre bu çizme başka bir noktadaymış ama devrimden sonra buraya getirilmiş. Diğer bilgi ise bu bütün tam bir heykelmiş ama ibret olsun diye yarısı çıkartılmış. Yani yarısı kesilmiş. Sadece böyle ayaklar kalmış. Ama bence bana mantıklı gelen buraya sonradan getirildi ya da bunun hep böyle olduğu. Çünkü şu üstten baktığımda çizmelerin içi boş görünüyor. Yani sanki üstü zaten hiç yokmuş gibi. Ben de orada bir tane fotoğraf çekileyim. Şu Araş'ın önünde de çekileyim. Ben kısa değilim. Yanımdaki Kazak çizmesi. Bunun ben tamamen komple bir heykel olduğunu düşünemiyorum. Dev bir Rıza Şah yani. Burada zaten görmek istemezdim. Şimdi girelim. Çıktım şimdi Beyaz Saray'dan da, Millet Sarayı'ndan, Ulus Sarayı'ndan da. Şimdi gideceğimiz son bir yer kaldı. Orası da Silah Müzesi.
Oraya gideceğiz. Bu arada 2 saattir buradayım. Ona rağmen çok az yerlere gidebildim. Yani 2 saray arasında da böyle yani mesafe var. Yürüyorsunuz. O da vakit alıyor. O yüzden dedim yani buraya böyle sabahın erken saatlerinde gelip akşama kadar ancak gezebilirsiniz. Hepsini görmek isterseniz. Ağaçlar çok güzel. Şu ağacın güzelliğine bakın. Bakın şimdi yol üstünde gördüğüm ağaçları size göstereyim. Ağaç değil de ağaçtan yapılma sanatlar. Bakar mısınız? Çok güzel. Üf. İşte böyle şeyler etkileyici. Human of Nature. Belki de 100 yıldır o. Tarihi falan yazmıyor. Şimdi geldik en son durağımıza. Hatta ben gelene kadar etraf bile birazcık karardı arkadaşlar. Yani tüm gün burada geçti diyebiliriz. Şimdi ben Silah Müzesi'ndeyim. Burası bizim son durağımız. Haydi girelim bakalım burada neler varmış. Şimdi bu salonda bir sürü tabanca var. Ben tabancalarla çok aram olmadığı için böyle çekip size göstereceğim. Anlayan, ilgisini çeken varsa onlar inceleyebilir. Telefonla çekeceğim daha net görünsün diye. Bu Almanya'da üretilen bir silah. Tabanca. Burada İtalya yapımı. Burada yine bir Alman yapımı tabanca var. United States, Amerika Birleşik Devletleri. Şurada fotoğraflar var ama keşke bunları da İngilizce yazsalarmış. Hiçbir şey anlamıyorum. Tarihi fotoğraflar. Önlerinde de. Bir dakikada 500 mermi atan ağır makineli tüfek var karşınızda. Benim çok ilgimi çekmiyor. Şimdi bana diyeceksiniz çok ilgini çekmiyorsa niye girdin, neden buraya para verdin? Çünkü tam anlamamıştım hangi binalara bilet aldığımı. Silah Müzesi de bu kadardı arkadaşlar. Hava iyice karardı. Artık ben burada kapatıyorum bu videoyu. Umarım keyif almışsınızdır. Yani aslında ilk başladığımda böyle gezdiğim müzeye mutfaktan başlayınca bir modum düşmedi değil. Çünkü çok boş hissettim yani orada. Ama daha sonrasında Beyaz Sarayı ve Yeşil Sarayı gördükten sonra oradaki işte o önemli değerli eşyaları falan inceledikten, görebildikten sonra böyle bir wow dedirtti bana. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu kraliyet ailesinin yazlık saray kompleksi hakkında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.